Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltı sofralarına hazırlayabileceğiniz inanılmaz lezzetli kaşık dökmesi tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifime ilk olarak yoğurma kabına 2 adet yumurta ekledim. Yarım bardak süt ekliyorum. 1 bardak su ekliyorum. İsterseniz tamamen süt ile hazırlayabilirsiniz. Çırpıcı yardımıyla sütü ve yumurtayı güzelce karıştırıyorum. 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Tuzun miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben silme tatlı kaşığı olarak kullandım. Üzerine 2,5 bardak kadar un ekliyorum. Sürekli olarak yaptığım için alacağı un miktarı aşağı yukarı 2,5 bardak kadar oluyor. 1 paket kabartma tozu ekledim. Çeyrek demet maydanozu minik minik doğradım. Onları da ekledim. Çırpıcıyla karıştırmaya devam ediyorum. İyice karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde peynir ekliyorum. Yaklaşık 1 bardak kadar kullanabilirsiniz. Ben annemin köy peynirini kullanıyorum. İçerisinde ufak tefek otları var. İyice karıştırıyorum. Bu arada uygun bir tavanın içerisine yeteri kadar sıvı yağ koydum. Yağı iyice kızdırıyorum. Yağı iyice kızdırmanız gerekiyor. Eğer yağ kızmazsa ister istemez biraz yağ çekebiliyor. Yağı iyice kızdırdıktan sonra bir kaşık yardımı ile kaşıkla döküyorum. Ben büyük boy kaşık kullandım. İsterseniz kepçe ile de dökebilirsiniz. Ocağım yüksek ateşte. Ocağın altını biraz kısıyorum. Kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Bir tarafı kızardıktan sonra diğer tarafını da çeviriyorum. Aynı şekilde pişirmeye devam ediyorum. Sizler kaşık dökmesini izlerken bu arada ben de biraz kanalımdan bahsetmek istiyorum. Kanalımdan birçok tarife ulaşabilirsiniz. Kete tarifleri, baklava tarifleri, su böreği tarifi, mantı tarifi, daha aklıma gelmeyen birçok tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. Tariflerimi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Beğenmediğim, defalarca kez uygulamadığım hiçbir tarifi kanalımda yayınlamıyorum. Alt tarafı biraz kızardıktan sonra hafif de kabarmaya başladıktan sonra çeviriyorum. Kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Ocağın altı çok yüksek olmasın. Altı üstü kızarır, ortası hamur kalabilir. Orta ateşin üstünde bir ateşle kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Dediğim gibi bu tarifi isterseniz sadece su, sadece süt ile de hazırlayabilirsiniz. Sadece süt ile hazırlandığı zaman biraz daha fazla yağ çekiyor. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda
videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Kaşık dökmesini hazırladım. Sizlere iç dokusunu da yakından göstermeye çalışacağım. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık oldu. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.